Zebra ile Eşek. Yazan, fotoğraflayan, seslendiren Furkan Bilaloğlu. Zamanın birinde bir eşek varmış. Bu eşek gününün yarısını sahibine yardım ederek geçirirmiş. Geriye kalan kısmında çok yakındaki ormanda gezermiş. Kendine uygun hiç oyun oynayacağı arkadaşı olmadığı için sıkılırmış. Bir gün ormanda gezerken çalılıkların arasında daha önce hiç görmediği birini görmüş. Uzun süre ona bakmış ve düşünmüş. Ne güzel biri, bana ne çok benziyor. Belki onunla arkadaş olur, birlikte vakit geçirebiliriz demiş. Yavaş yavaş ona yaklaşmış. Merhaba, ben Eşek, seninle tanışabilir miyiz? Demiş. Zebra şaşkın şaşkın bakmış. Benim ismim de Zebra demiş. Eşek, benim hiç oynayacak arkadaşım yok. Seni yalnız görünce belki benimle oynamak istersin diye düşünmüştüm. Birbirimize ne çok benziyoruz değil mi? Demiş. Zebra, beni kendine nasıl benzetebildin? Ben bir zebrayım, tenim kadife gibi ve çok güzel çizgilerim var demiş. Sen ise sıradan bir eşeksin. Üzgünüm ama seninle arkadaş olamam demiş. Eşek üzülmüş ve köye doğru yürümeye başlamış. Zebra ile arkadaş olabilmek için ne yapacağını günlerce düşünmüş. Aklına bir çare gelmeyince akıl danışmak için Bilge Kuş'un yanına gitmeye karar vermiş. Bilge Kuş yerinde yokmuş. Bilge Kuş'un yerinde bir not yazılıymış. Bilge Kuş'un notunda bizi özel yapan farklılıklarımızdır yazılıymış. Eşek yine ne yapacağını bilmeyerek evinin yolunu tutmuş. Bir yandan da Bilge Kuş'un bıraktığı notlarını anlatmak istediğini düşünmüş. Gece olmuş ve dinlenmek için yatağına yatmış. Rüyasında kendinin de zebra gibi beyaz teninin ve çizgilerinin olduğunu görmüş. Zebra ile arkadaş olmuşlar, vakit geçirmişler. Eşek uyanmış ve yatağından hızlıca kalkmış. Zebra ile nasıl arkadaş olabileceğini bulmuş. Doğruca şehre inip bir teneke beyaz boya almış. Kendini beyaza boyamaya başlamış ve çizgiler çizmiş. Eşek doğruca ormana gitmiş ve zebrayı bulmuş. Zebraya, "Merhaba, seninle tanışalım mı? Birlikte oyun oynar gezeriz." demiş. Zebra tanışacağı kişinin eşek olduğunu fark etmemiş ve teklifi kabul etmiş. Aksilik bu ya, onlar konuşmaya devam ederken o sırada yağmur yağmaya başlamış ve eşeğin boyaları akmış. Eşek utancından ne yapacağını bilememiş. Durumu fark eden zebra, "Sen o gün tanıştığım eşeksin. Sana arkadaş olamayacağımızı söylemiştim. Kendini boyayarak beni kandırdın. Fakat yine başarılı olamadın. Ne demişler? Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Senin yalanın da buraya kadarmış." demiş. Eşek utancından tek kelime bile edememiş ve üzülerek zebranın yanından hızlıca ayrılmış. Eşek ne kadar yanlış yaptığını yol boyu düşünmüş. Eşek yine bir gün ormanda gezintiye çıkmış. Bir kayanın üzerinde zebrayı görmüş ve zebraya seslenmiş. "Ne yapıyorsun orada?" Zebra da, "Ormanda dolaşırken buraya kaydım ve düştüm. Buradan karşıya geçemiyorum. Lütfen bana yardım et." demiş. Eşek düşünmüş taşınmış ve etrafına bakmış. Yerde sağlam bir yaprak görmüş. Bulduğu yaprakları kayalıkların arasına doğru sürüklemiş ve zebraya doğru uzatmış. Yaprağın bir ucundan da sıkıca tutmuş. Eşeğin yardımı üzerine zebra kayalıklardan inmeyi başarmış. Zebra eşeğe, "Biraz konuşabilir miyiz? Sana söylemek istediğim şeyler var." demiş. "Sana önceden söylediklerim için çok utanıyorum. Senin dış görünüşünle yargıladım. Sırf çizgilerin yok diye seninle arkadaş olmak istemedim. Sana çok kötü davrandım. Oysa sen ne kadar iyi biriymişsin. Sana onca yaptıklarımdan sonra beni zor anımda kurtardın. Senden çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin eşek kardeş?" demiş. Bunları duyan eşek çok şaşırmış. Zebradan bunları duyacağı aklına gelmezmiş. Eşek de, "Evet, beni çok üzdün fakat ben kimseyle küs kalamam. O yüzden özrünü kabul ediyorum zebra kardeş." demiş. Zebra, "Hani benimle arkadaş olmak istemiştin ya, benim sana yaptıklarımdan sonra hala benimle arkadaş olmak ister misin?" demiş. Eşeğin gözleri parlamış, "Tabii ki evet." demiş. Bunun üzerine zebra ile eşek çok yakın arkadaş olmuşlar ve zebra bir daha hiç kimseyi dış görünüşüyle yargılamaması gerektiğini öğrenmiş.